Herkese merhaba. Bu Excel eğitim videosunda Excel'in onay kutusu özelliği ve filtre formülünü kullanarak güzel bir dinamik tablo oluşturalım. Sadece filtre kullanmayacağız. Aynı zamanda sayısı ve kaçıncı fonksiyonlarını da kullanacağız. Bunları kısaca açıklayayım. Filtreyi biliyorsunuz Excel 365'te gelen bir fonksiyon. Bir aralığı veya diziyi filtreliyor. Sayısı ise sayısı bir değerin dizideki değerlerin sayı olup olmadığını denetliyor ve eğer sayıysa doğru, değilse yanlış sonucunu döndürüyor. Bir nevi mantıksal sınama yapıyor. Sayı olanların doğru, olmayanları yanlış sonucunu döndürüyor. Kaçıncı da ki bununla ilgili videolarım var. Şu info bölümüne eklerim. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Belirli bir sırada belirtilen değerle eşleşen bir öğenin bir dizi içerisindeki göreceli konumunu veriyor. Genelde indisle birlikte de kullanılabiliyor. İşte düşey ara alternatifi gibi indis ve kaçıncı kullanılabiliyor. Bununla ilgili videolar da var, izleyebilirsiniz. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şöyle bir tablomuz var, bölgeler. Burada da seçimler var. Şunu da kaldırayım. Bu da ana tablomuz bizim. Benim burası ana tablomun başlıkları aynı. Ben burada seçtiğim verilere göre, bölge verilerine göre, örneğin şurada North yani kuzeyi seçeyim. Bakın bu tablodan kuzey olanlarını, kuzeyin olduğu satırların verilerini alıp buraya seçimle birlikte getireceğiz. Mesela güneyi alalım, seçelim. Bakın 2 tane güney varmış burada. Bunları alıp benim istediğim tablo alanına getiriyor. İsterseniz birden fazla seçebilirsiniz. Mesela şurada East, doğuyu alalım. Doğuyu getiriyor. Batıyı alalım. Bakın 5 tane batı bölümü varmış bu. Satırı varmış. Onunla ilgili bütün bölümleri, satırdaki bütün verileri getiriyor. Evet, şuradan devam edelim. Şimdi öncelikle onay kutularımızı ekle. Onay kutusu diye bir bölüm var. 365 kullanmıyorsanız bu gelmez. Eğer 365'iniz yoksa yine sınırsız olarak kullanabileceğiniz bunun web versiyonu var. Onun da linkini eklerim. Oradan girebilirsiniz. Tabii bazı özellikleri kısıtlı geliyor. Onu da belirteyim. Şuraya onay kutuları ekleyelim. Şöyle tablonun tümünü seçseydiniz de ekle deseydiniz de aynı şey olacaktı. Şimdi buralara bakalım. Şimdi ben buradaki tabii formülümü de sileyim. Normalde bakın bu seçtiğiniz zaman doğru, seçmediğiniz zaman yanlış sonucunu döndürüyor. Şimdi biz buraya formülümüzü girmeye başlayacağız. Eşittir. Filtre ile başlıyoruz. Filtre ne yapıyordu? Tablodaki istediğimiz kriterlere göre verileri filtreliyordu. Burada biz iç içe formülü kullanacağımız için şimdi dizi soruyor. Dizimiz sütun başlıkları hariç. Şöyle A3, E12 arasını seçiyoruz. Noktalı virgül. Şimdi sayısı kullanacağız. Sayısı neden kullanıyoruz diye bir soru işareti olabilir kafanızda. Şurada ipucu hint bölümüne yazdım. Yani bunu kullanma sebebimiz, eğer kullanmazsak yok hatalarını kaçıncı değeri hata olarak döndürecektir. Sayısı bize yok hatalarının sayı değerlerini, yani doğru ya da yanlış değerleri döndürmesidir. Bunu kullanma sebebimiz. Yani 1 ve 0'a döndürüyor aslında. Daha sonra da kaçıncı formülümüzü kullanıyoruz. Kaçıncıda aradığımız değerde şu değerler. C3 ve C12 aralığını seçiyorum. Noktalı virgül. Şimdi bakın neredeyim? Kaçıncıdayım? Aranan dizi. Kaçıncının içinde, kaçıncı formülün içine yazıyoruz şu anda. İçerideki filtre formülümüzü giriyoruz. Filtre. Yani kaçıncının içine filtreyle veri getireceğiz. Bu sefer de neye getireceğiz? G3, G6 aralığını. Yani buradaki verileri getir anlamında.
noktalı virgül, ekle. Bu sefer filtreye geçtik. Bakın ekle diyor. H2, E5 aralığını. Yani buradaki değerler, yani hep orada yanlış yazmışım. Bir satır kaymış. Bunu düzelteceğim birazdan. Şurada H3, H5, H6 aralığı olacak. Ondan sonra eşittir doğru. Yani bunu filtrele demek istiyoruz burada. Formülümüzü kapatalım. Noktalı virgül. Kaçıncıya döndük tekrar? 0. Tam eşleşme olsun. 0 yazalım. Kaç parantez açtıysak o kadar kapatmamız lazım. 1, 2, 3 tane açmışız. Evet. Zaten burayı eksik yapsanız da hatayı döndürüyor. Uyarı veriyor. Otomatik düzeltiyor. Evet, Enter'a basalım. Şu anda hesapla diyor. Evet, neden hesapla dediğini şimdi anlamış olduk. Veri seçmemişiz. Veri seçmezsek orada hesapla diye bir hata gibi bir şey döndürüyor. Hata değil aslında da. Şurayı da aklımdayken düzelteyim. İşte formül metni diyelim. Hani dosyanın linkini yorumlara ekliyorum. Çalışmak isteyenlere yanlış bilgi gitmesin anlamında burayı da düzeltmiş olayım. Evet, şöyle bir kontrol edelim şimdi. Bakın kuzey verileri geldi. Güney verileri de geliyor otomatik. Yani bir nevi dinamik tablo oluşturmuş oluyoruz. Bunu tabii istediğiniz bir bölgeye, bu sayfada veya başka bir çalıştığınız sayfaya ekleyebilirsiniz. Bu güzel bir özellik aslında. Bu formülü dinamik hale de getirebilirsiniz. Yani şuraya veri eklediğinizi düşünün. Şimdi bu aralıklarda çalışmayacaktır. Dolayısıyla onun için mesela şöyle yapalım. Şuraya bir veri ekleyelim. Bu veri bu tabloya girmemiş oluyor. Dolayısıyla bunu dinamik hale getirebilirsiniz. Yani filtre aralığını genişletmek istiyorsanız tabii yöntem yoksa böyle manuel aşağı çekmeniz gerekecek. Bu da zaman alan bir yöntem. Aslında ne yapmanız lazım bunu? En sağlıklısı Ctrl L ile tablo alanı haline getirip burada da sütun başlıkları devreye gibi seçip yapmak daha mantıklı. Tablo diyelim. Evet. Bu veri eklenmiş oluyor. Tabi burada formülü de güncellemek gerekecek. Ya da direkt burada mesela filtrelemek istediğiniz alanlar ne? Veri alanları A3, A12 dedik. Evet. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz ama dediğim gibi şöyle tekrar bunu formüle bağlamanız gerekiyor. Şöyle düzeltelim biz. A3 yapalım. Veri aralığımızda C3 ile C12 olsun. Bakın bu sefer veri aralığımız genişledi. Dolayısıyla West bölgesini sağlayan bir değer daha oluşmuş oldu. O yüzden buraya bir değer daha geldi. Hepsini seçelim. Şimdi şöyle yapalım. Bakın tablomuzun tamamı bizim seçtiğimiz başka bir alana gelmiş oluyor.
Bu ne faydası var? O anda tablo ile ilgili bazı bilgileri görmek istemeyebiliriz raporlama yaparken. Örneğin bana şu anda North bölgesi lazım. Kuzey bölgesi lazım. Diğerleri lazım değil. Ben özet veri görmek istiyorum burada. Bu şekilde bir faydası oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.